Herkese selam arkadaşlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Evet. Bugün biraz daha erken girdik. Dedim belki güzel bir yayın çıkarırız. Aynen. 2 MG savaşı kazanmış. Lan izleyemedik, bakamadık. Ulan gece 3'e savaş nasıl konur arkadaş? Garipti ya. Yani erkene koysalardı hani hiç olmazsa şey yapardık. Hani canlı yayın mesela girmedik diyelim. Hiç olmazsa savaşın videosunu alırdık. Alamadık, kusura bakmayın. Çünkü gerçekten geç vakit ya. Saat 3'e koymuşlar. E, Yani işim gücüm vardı. Ben de uğraşamadım, bekleyemedim. Ama davluncası bildiğiniz gitti. Davluncası artık elendi. Bakalım 2MG artık ne yapacak? Bayağı bir Servet, sen zaten şey diyor, ben izleyecektim uyuyakaldım diyor da. Evet, sen zaten ne zaman bir plan program yapsan uyuyakalıyorsun. Bak burada diyor ki o kadar savaş o kadar çekişmeliydi ki kimse adam akıllı puan toplayamadı diyor. Servet de Halil de 2MG'yi tutan olmaz bundan sonra demiş. Buğra izlemiş. Bak, adam izledim diyor savaşı. Yani ben şey yapamadım, vaktim yoktu. Gece 3, hadi biraz daha erken olsaydı belki de gece 3'te başla, gece 4'te bit. Biraz sıkıntılıydı. Evet, şimdi birazdan bakacağız arkadaşlar. Ok loncası tutar demiş 2MG'yi. Evet, tutabilir. Ben de düşünüyorum. T4K mıydı? O da belki tutabilir. Yine güçlü loncalar var arkadaşlar. Yani ortaya çıkıyorlar. Tüm puanı bastım 2MG'ye, izlemez miyim demiş. Ya o kadar dedik bu savaşı oynama diye. Bura sen nasıl gidip de hala basmışsın? Ben hiç valla o toplara girmedim. 2 tane zaten oynadım. Tahminde bulundum. Şöyle olmadı, gidelim. Aleykümselam Sink, hoş geldin. Ben 2 tane zaten tercihte bulundum. O da ne diyor? Bak, finaller diyor. T4K, bak 1K, gidelim şuraya. Şimdi 2MG almış. Bak aynen girdik. Evet, 377 K'ya 393 K. Arada fazla bir fark yok. Denildiği gibi Buğra izlemiş. Hayır, hangisine tahmin yapmadın? Hiçbirine mi yapmadın? 2MG kazandı. Sink. 2MG kazandı. Abi büyük olasılıkla ilk 3'te 2MG olur diye tahmin ediyorum. Bak, büyük olasılıkla SGR loncası yarın öteki gün e, elenecektir. Yani bunlardan birine denk gelirse başta elenecek. Halil, niye yapmadın? Şimdi millet kat kat çıkıyor. 2 katı hepsine yapıştırmış. Evet, Sync de oynamış 2MG'ye. Başından beri geliyor. Evet, dava yenilmediyse büyük olasılıkla hani bayağı sağlam olduğu anlamına geliyor ama dediğim gibi T4K güçlü. Ok loncası var güçlü. Gibi gibi birkaç tane lonca var. Onları artık yener mi yenemez mi bilemem. Ama bot işi yine burada devam etmiş. Hani botta zaman kaybı yaşanıyor çünkü dediğim gibi Hisar'a asker atmakta
Bot sıkıntı çekiyor. Sadece içtima açabilir. Burada da onun gibi bir mevzu dönmüş. Evet, Halil yetiştirememiş. Sink 5.5K yatırmış. Evet, kazanmış. Evet, puanı alan alıyor arkadaşlar. Şimdi bir ton benim de kaçırdıklarım oldu mesela. Bunda değil de öncekilerden birkaç tanesinde yine böyle şeyde bulunmayı kaçırdım. Evet. Servet yine bulmuş bizim yeni emojiyi. Servet bu nasıl? 2MG yani burayı geçti. Dediğim gibi ben de bulunmadığım oldu ama bence yani peş peşe böyle hepsini kaçırmadan yapan bence iyi puana ulaşmıştır. Aleykümselam Space, hoş geldin. Şimdi 2MG burada aldı. Ee, evet, şöyle baktığımızda zorlu rakiplerden arkadaşlar evet geçtiler. Şöyle bakıyorsunuz. Yani etrafındaki şöyle listelere baktığınızda ya dün müydü gece akşam yayına girdik 3 tane savaşta savaş olmadı ya. Ha, görebiliyorsunuz mu? Bir önceki savaşta karşı rakibi oynatmayan, bunda karşıdaki rakip bu sefer bunları oynatmadı gibi gibi. Dün demiş ki abi dün gece normal ejderde 11 kişiydik. Biz karşı lonca 23 kişiydi. Kaleleri bizden daha iyiydi ama 200k puan farkla e, biz aldık demiş. Arena savaşını almışsın. Güzel. Yani güzel kazanmışsınız. Tebrikler. Ne Alil Lenov. Aleykümselam. Şimdi oyunu çok düşüğüm. Hesap almak mı mantıklı? Yeni sunucuda para yatırmak mı? Ee, ne diyebilirim? Hesap almak daha mantıklı. Sunucuda para yatırırsan şöyle. Çok yatırman lazım. Zevkini çıkarabilmen için. Onun harici sıkıntı yani. Halil'de benim 45k puanım olmuş diyor. Bak mesela 45k puan yapmış ki bu devam ediyor yani. İki katı vermeye devam edecek. Kaç maça kaç savaşa kadar oynanıyordu bilmem. Ben iki tane yaptım en sonkinde. Bilmiyorum artık siz oynarken kaç tanesine basabildiniz. Muhammed aleykümselam, hoş geldin. Adam iyi puan yapmış ya. Bu arada şeydi. Beni de arena savaşına kaydetmeyi unutmuşlar. Tam da maxlayacaktım usta topçuyu demiş. Buğra, sen a, şeyi işaretlemen lazım. Atıyorum A'yı işaretlemen lazımdı. Hani işaretlemenizi yapın illa ki katılacaksanız. Onlar artık alır almaz. Almazlarsa da hiç olmasa B'ye koyarlar. 2MG'ye verseydim hepsini deli gibi puan olacaktı demiş Halil. Şöyle ya zaten bir ton şu an 8 tane maç vardı. 8 tane savaş vardı. Hani başkalarına da oynayabilirdin. Sadece 2MG ile alakalı değildi. Bilmiyorum siz başka nelere oynadınız da. Bak mesela PC yenmiş. İki katı fark atmış. Böyle 3'e gidelim. Mesela SGR loncası. SG
N1G loncası bizi biraz tuhaf karşıladı. Çünkü tam savaş beklerken bir baktık ki ortada savaş yok. Yani böyle bir iş ben beklemezdim yani. Ha, oraya kadar çıkmışsın. e, Ya puan yapayım da geçeyim gideyim biraz garip olmuş. Ya yapmayı ver. Bir tane puanı yapmayı ver yani. Loncalarını söylüyorum N1G için. E, Yani normal savaşabilirdi. Şimdi SGR loncasından da dün bizim yayına bir arkadaş katıldı biliyorsunuz. O da dedi ki hani savaşsalardı hisar alamazlardı. Anlaşma gibi bir şey yapıldı. Ona göre işte birkaç tane yer bırakmışlardı. 4 tane yer tutuyorlardı. 2 portal, 2 altın şato. O şekilde karşı taraf puan yaptı dedi yani. Ya N1G puan yapmasan ne olur bir tane arena savaşında yani. Adam akıllı savaşmaya çalış. Buğra şey diyor. R4 kendini bile kaydetmemiş. Ben niye giremiyorum diyormuş. Ya Buğra ona git de oyun öğret. Katılamıyorsan. Nasıl ben niye giremiyorum? Nasıl kendisini kaydetmez ya? Evet Servet VR'ye oynamış. Ok loncasını oynamış ve SGR loncasını oynamış. Evet ben de SGR ile ok loncasını oynadım. Ama tabii bakamadık tam olarak. Mesela normalde Dünya Kupası'nda 10K oynayabiliyordun. Arkadaşlar içinizde tam olarak basan varsa bize söylesin yani. Mesela kaç K yatırdınız bir maç için, bir savaş için? Kaç K ile tahminde bulundunuz? Ben yani 10K falan basamadım. Sizlerde basan falan var mı? Ejder arena dükkanına farklı kahraman koysalar aslında daha iyi olur. Ki ben dile getirdim, söyledim. Ee, Ama şöyle arena savaşında şöyle bir sıkıntı var arkadaş. Usta topçuya altın yapmış olabilirsin. Bak ee, hiçbirinizin kalesinde hiçbirinizin kalesinde arena taşları full değil. Bırak full değil dememi, mor bile takılı değil ekipmanlarınıza. Taşları. Bak 7,5 saldırı değeri veriyor mor taş. Hiçbirinizde morlu bile değildir büyük olasılıkla. Yani milletin önünde aslında yol var. Bak geçen bir tane kale inceledik. Muhammed'in kalesiydi. Yabancı ismini hatırlamıyorum şimdi. Canlı yayında zaten inceledik. Orada mesela şey vardı. Yapmıştı. Parayla alınan taşlardan koymuştu. Ama arena savaşındaki taş diğer taştan daha üstün. Ötekisi 10 saldırı değeri verirken bu 12 saldırı değeri veriyordu. Bak 15 veriyor. Öteki 10 veriyor düşün. Onun için şimdi usta topçuyu tamam altın yapmış olabilir millet. Ama bunun devamı var. Taşlarınızı altın yapmanız lazım. Sarı renge dönüştürmeniz lazım yani. Böyle sıkıntı var. Evet bakalım chatten devam ediyoruz. Halil demiş ki diğer loncalara baksam oynardım. İşler güçler deyince ister istemez unutuyorum. Bana da aynısı oluyor. Ben bazen diyorum ki ya işte bak buna oynamam lazım diyorum. Bir bakıyorum ki unutmuşum. Bizim Ejder arenası tam sabahın körüne ayarlıyorlar demiş saati. Büyük olasılıkla şeydir. Asya tarafıdır demek ki. Bak Servet 13K ok loncasına basmış. Demek ki fazla yatırılıyor. Evet İsmail Kahraman hoş geldin İsmail. 20K yatırılabilir demiş. Demek ki İsmail oyunu oynamış. Ha, ben o kadarlara çıkmadım. Elimdekini yaydım çünkü.
Bu arada şey diyor. Karanlık üstad koyun ejder arana dükkanına. Onu hiç koyarlar mı? Onu koymazlar arkadaşlar. O 11K kahraman çok pahalı. Bir de neredeyse böyle yarım dönem neredeyse şey artıyor. Zaten kurdan dolayı hepten pahalı olmaya başlıyor. Öyle bir şey koymazlar. Yani illaki paraya değmen lazım onu yapabilmen için. Ha, bazen geliyor takasta falan. E, ama işte yapamıyorum. Tam olarak yapamıyorum. Yani sandıktan doğru düzgün karanlık üstad çıkmıyor. Ucuzluk mağazasında bir geliyordu. Neyse, mesela Servet'te diyor ki bir tane piyade taşı var diyor. Artı 15 saldırı değeri veriyor diyor. Yani düşün, bir tanesinde artı 15 veriyor. 6 tane var. 6 tanesini siz düşünün arkadaşlar. 90 saldırı değeri falan katıyor herhalde ekipmanınıza. E, her birer tanesine mesela piyadeye artı 90, süvariye, okçuya neresine artı 90 saldırı değeri kattığını düşünün. Yani oradaki kahramanın değişmesine biraz süre var. Çünkü taşlar yapılması lazım ve milletin umrunda değil. Giden bir bakıyorsun ki zaten şey yapmıyor. Kimisi 3 kademeyi tamamlamıyor. Kimisi önemsemiyor, aranaya hiç girmiyor gibi gibi şeyler dönüyor arkadaşlar. Şimdi İsmail ne demiş? PGC ve T4K'ya 20K yatırdım demiş. Bak bizden ayrı mesela onlara yatırmış. Yani biz başkalarına yoğunlaşmıştık ama o da T4K'ya falan yoğunlaşmış. Ben 2 tane sarı yapabiliyorum eğer yanlış hesaplama yapmadıysam demiş Halil. Evet, ona bakmak lazım. Max 15 SL'de bana tek mi düşüyor? Düşük geliyor. Taşta yağ demiş. Nasıl sana tek düşük geliyor? Zaten 20 saldırı değeri var. Sonra 15 saldırı değeri var. Ha, iki tip var da onlar da şey baron taşı, onlar ayrı. Sink'te piyade ve menzilli sarı birer tane demiş. Evet. Kahraman dedim de hani paralı değil, eventlerden gelenler en kötü verseler mesela demiş. Kahramanlar, kahraman. Şimdi kahramanlar zaten veriyorlar arkadaşlar. Kahramanları eee Kralık emsalinden bile verilmesi bir mucize. Ha, eskiye nazaran baktığında böyle bir şey mi vardı? Millet şimdi altın yapabiliyor. Ha, araya yine şeyler kaynatmışlar. Ne o? Yok eser geliyor. Yok bilmem ekipman parçası geliyor. Onlar biraz işi bozuyor. Sürekli kahraman verseler paralı, büyük olasılıkla çok hızlı ilerlersiniz ama işte onu da vermiyorlar. Süreye yaymışlar. Bu aralar oyunun şeyi mana cevherine falan bayağı yatırım yapıyorlar. Evet, ok loncasına bak. Kick loncasını bildiğin yedi. Wolf Basil'in loncası, adamlar mücadele etmedi. Kaos'ta dün baktık mesela, savaşacak kaptanları illaki vardı. Ama savaşmayı tercih etmediler. Savaşsalardı da bu ok loncası kazanacaktı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ben de çünkü bunları oynadım. Hani kazanma olasılığı bunların yoktu. Şöyle 5 yapalım. Başka değişik bir kahraman olsa iyi olur arenada demiş. Evet. Ya şöyle, e, arena savaşı biraz belli bir zamandan sonra adamı yoruyor yani. Böyle saati her zaman denk gelmiyor. İşte adam sürekli oynayası gelmiyor. Ya ben de bazen öyle hissettiriyor yani. Yani gibi gibi. Oranın bir taze kana ihtiyacı var zaten. O da işte
ejderha güç gösterisi gibi ortaya çıktı. Lan bu görüntü nereye gitti? Tamam. Ejderha güç gösterisi getirdiler. O da artık bir kıpırdama yarattı gibi. Ama aynı yere çıkıyor yani iş. O da biraz sıkıntı. Bak millet elendi geçti gitti. Şimdi bittikten sonra bakalım nasıl olacak. Bir daha yarın öteki gün tekrar çıkacak mı? Bir de ejderha güç gösterisi yine bayağı uzun sürdü yani. Değil mi? Bayağı uzun sürdü. E, haftada bir, 2 haftada bir. Sürekli arena savaşıyla birlikte zaten ejderha güç gösterisi geliyordu. Evet, T4K burada rahatlıkla savaşı aldı. Ru loncasını elemiş. Bunun şeyi de değişikmiş. Şuraya bak, baykuş gibi bir şey görünüyor. Şöyle ne yapalım? 6'ya gidelim. Evet, mesela bunu hiç de değerlendirmedik burada. CBC loncası ZZK loncasını yenmiş. İkisi arasında yine bir sürtüşme olmuş gibi. Evet, Servet'ten mantıklı bir yorum geldi. Tabii şimdi bir daha tekrar olsa mesela ejderha güç gösterisi millet toplanacak. E, öyle de şimdi şeyi baz al. Acaba biz de mesela kendi loncalarımızla oynar mıyız? Yani böyle bir seçenek de var. Düşünsene. Millet full bir loncada full kaptanlar toplanırken diğer loncalar mesela böyle savaşa girecek mi ya da oynayacak mı o da belli değil. Adam normal arana savaşına girer oynar daha mantıklı gelir yani. Çünkü karşıdaki adamların loncaların çoğu 6 seviye olacağı için durum sıkıntılı. Evet, CBC loncası burada güzel bir şekilde ZZK loncasını yenmiş. Böyle 7'ye gidelim. Evet, en başta zaten bizim takipçiler VRL loncasından bahsettiler. Hani ilk önce VRL loncasına oynansın gibisine. Ama baktığımızda tabii biz es geçtik. Yakından takip etmiyoruz bu loncayı. KDM loncasını da aynı şekilde. Alt tarafta mesela UKC loncasını yenmiş. Büyük ihtimalle Kore loncasıydı. KDM de Kore olabilir. Öyle bir şeyler hatırlıyorum sanki. Çünkü biz bunlarla UKC ile de savaştık. KDM ile de herhalde savaştık. Biraz sanki yakından böyle gözüm ısırıyor ama dediğim gibi bu loncaları yakından bakmadık. VR loncasına da fazla dediğim gibi göz gezdirmedik ama VR loncası hani buradan grup lideri olarak çıktı. Şöyle mesela bir tane daha değerlendirmediğimiz bir savaş. Dediğim gibi K loncası ile B loncası arasındaki savaş. Tam olarak şöyle değerlendirmedik. Oyuncularına bakalım işte e, alır almaz bunları göz ardı ettik. Belki de loncalarında çok sağlam kaptanlar falan var. Çünkü gördüğüm kadarıyla zaten büyük loncaları da bunlar eliyorlar. O şekilde gelmişler. Şimdi bu da çıkmış durumda. Belki sonraki videolarda falan bunları detaylı inceleyebiliriz. Loncalar çok olunca tek tek hadi bakayım, tek tek hadi bunu yansıtayım mevzusu her zaman yapamıyoruz. Ama işte bu şekilde önümüze loncalar geliyor. Ama gözümüz hiç olmasa
gözümüz hiç olmazsa şey yapıyor yani, loncaları aklımıza kazıyor. Yarın öteki gün e, hani biz bunu görmedik, bilmiyoruz falan filan deme ihtimalimiz artık azalıyor. Çünkü Lords Mobile'in yani zirvesini gösteriyorum sizlere. Bunun takibinde oluyoruz falan filan. Millet gibi bilgisiz kalmayacaksınız arkadaşlar. O bakıma burada loncaları görüyorsunuz. Yani düşünsenize buradaki çıkan loncaları çoğu bu listeye açıp bakmıyordur bile ya. Kendi loncası elendi gitti. Burası umurunda değil. Arana savaşı geliyor. Arana savaşına adam kendi savaşına zaten girmiyor. Ya da kimler savaşa geliyor diye bakmıyor gibi gibi çok şey var. Baksana R4 adam ben niye aranaya giremiyorum demiş. Kendi kaydını yapmamış ya. Ne oluyor? Niye böyle bir ünvan verdiler? Kim verdi? Bak biri büyük ihtimalle biri bizim şeyimizi izle. Evet. Biri büyük ihtimalle bizim yayını izliyor. O şekilde bize ya oğlum vere vere bunu mu verdin yani? Niye doğru düzgün bir şey vermedin? Kovulmuş. Millet ilginç ya. Şimdi Servet onu diyorum ya büyük ihtimalle görmüştür, izliyordur. Bile bile bu şekilde herhalde verdi. Ya benim için önemli değil de garip yani millet de garip. Evet dediğim gibi Kao loncası mesela ayrılmış buradan galip şekilde. Ha, sonraki savaşlara kazanır mı? Kazanmamış. Kazanmaz mı bilmem. Bak şimdi de kuşatma komutanı yaptı. Bak bu sefer bize artı yapıyor bak. Kuşatma komutanı yaptı. Baron, Baron bizi izleyip ünvan verme Baron. Şimdi yok ya Halil ne yapacak şeyle? Halil hangi loncada oynadığını bilmiyor. Arkadaşlar zaten sona geliyoruz. 34 gün falan gösteriyor da bu kadar bence sürmez. Sürer mi acaba? Aa, kaça böleceğim ki bunu acaba? Şuna baksana. Finaller oynanıyor falan filan muhabbeti var. Şunu zaten toplayamadık. Adam akıllı. Evet. Ya büyük ihtimalle zaten imparator aynen imparator. Ya düşün yayını imparator bile izliyor. Ya nerede bu millet? İmparator Neron bile izliyor ya. Şey evet oraya baktık. Şu an Kaos'ta değil mi? Sürüyor arkadaşlar. Kaos daha bitmedi. Aa bitmiş. Kaos. Evet Kaos bizlerde bitmiş ya. Mustafa 2MG bizi şaşırtmadı. Oynamadık ama yani adamlar savaşı aldılar. Ya olsun yine. Ya ben yine oynamazdım yani. 2MG'ye ben yine oynamazdım. Ben yine oynamazdım yani. Savaşın galibi olacağını bilseydim dediğim gibi yine
2 MG dav loncasına herhalde elimi sürmezdim gibime geliyor. Çünkü daha mantıklı loncalar var. Lonca seferi var ya demiş. Lonca seferi mi? Şu an lonca seferi başladı mı ki? Bir dakika, ne diyor? Ha, tamam. Halil Efe. Asker basma revirleri yıkıp malikane yapsam, işim bitince geri revire çevireyim mi? Şöyle bir şey. Atıyorum mesela, sana vurmuyorlarsa çok fazla revir yapmana gerek yok. Ama asker yapacaksan, savaşlara fazla katılmıyorsan yapabilirsin. Muhabbete devam ederken arkadaşlar, ben şey yapacağım. Şimdi yarının gündemine bakacağız şimdi, neler var diye. O şekilde devam edelim. Böyle bir şuradan çıkış yapacağım. Bekleyin. Yarın etkinliğine gitmemiz lazım. Acaba hangi lonca ile eşleşecek demiş. Ya büyük olasılıkla şeydir. 1 ile 2'dir belki. 3 ile 4'tür. 5 ile 6'dır. 7 ile de 8'dir. Belki böyledir yani. Lonca seferi olduğu zaman arena olmuyor. Ya ben o lonca seferinin, ya arkadaş, lonca seferi zamanı ulan getiriyorlar. Bizim başımıza şey koyuyorlar ya. Ne o göç? Var ya, krallıklar arası göç. Ulan loncayı göç ettireceğim. Lonca seferi var ya. Lonca seferi oluyor. Bu sefer millet orada. Bir orada bir burada. Yani baktığın zaman normal değil. Araya sokuyorlar, hiç iyi olmuyor. Bir de KVK başlıyor. Bak, hep etkinlikler bildiğin o göç muhabbetini ortada bırakıyor. Şimdi arkadaşlar, tamam, şunu bir düzeltelim. Bakalım, Halil şey demiş. Artık arena etkinlikleri vardiyama göre takip ediyorum demiş. Kale teması olacak mı bu hafta, baksana. Savaşlara katılıyorum, neredeyse 20'ye mi öldürme mi oldu demiş. Evet. Ya işte Lonca Seferi ile KVK savaşı, sen tut. Tam geliyor, o göç etkinliğinin ortasına giriyor. Ondan sonra hadi gel de işin içinden çık. Evet arkadaşlar, etkinliklere bakalım. Şöyle, yarın 1+1 etkinliği var. Şöyle devam ediyoruz. Günlük giriş bonusunu alıyoruz. Yardıma tıklayalım. Şunu bir alalım. Şu şekilde bir girişimizi yaptık. Bol bol hediye. Şuradan kayıtımızı alıyoruz. Şöyle baktığında evet, Lonca Seferi geliyor. Krallıkların emsali ondan önce başlayacak. Yarın bakarız krallıkların emsalinde, yarın işte ödül olarak ne var? Kahraman mı var? Başka bir şey mi var? Yarın bakarız arkadaşlar. Lonca düellosu, o da yaklaşıyor. İşte Lonca düellosu da bitiyor bu sefer. Festival başlıyor. Bir alana bir geçtik. Eser mücadelesi, şanlı sandık şu an devam ediyor.
Seksek mücadelesi bitti. Şöyle tek kişilik etkinliğe bakayım. Şöyle. Evet. Asker eğit. Anlaşmaları birleştir. Yapı olarak cehennem etkinliği gelecek. Servet şey demiş. Lonca düellosundan bıktık artık. Ya yavaş yavaş millet oynamayacak ki. Yani böyle rastgele kazanıyorsa kazanacak bence. Yavaş yavaş millet elini eteğini çekiyor. Arana Savaşı'ndan zaten bak mesela diyorum ya Arana Savaşı'ndan millet elini eteğini zaten çekiyordu gibiydi. Bir de oraya ejderha güç gösterisi katılıyor gibi oldu. Paketlere geçelim. Paketlerde bakalım yarın neler var. Cehennem barbeküsü usta aşçı devam ediyor. Bu sefer de artık niye bunu bir hafta mı bırakıyorlar buraya? Niye sabitliyorlar da sürekli değiştirmiyorlar bilmiyorum. Çok acayip bir sisteme oturttular. Energon cevheri, Energon hala etkinlik boyunca devam edecek. Evet bir soru geldi. Bakalım ejderha güç gösterisinde hangi lonca kazanacak demiş Bayram. Bayram şimdi 2 MG güçlü rakip. Bak 2 MG T4K onun yanında ok loncası var. Dolar ok loncası. Ee, Bu üçü güçlü. Güçlü loncalar. Bakalım yani tam olarak şu lonca kazanır diyemeyiz. Çoğunda artık şey var. Tüm hisarlara giden kaptanlar hepsi 6 level gibi bir şey olmuş. Evet normal energon aslında daha fazla olması lazım. Sen şey yapamamışsın. Bol bol yuvalara vur. Günlük satın alım kutsal kılıç 3 paket halinde mana değeri diye 3 paket var. Mana dolumu, mana akını, mana paketi diye bu şekilde. Bunlar da 1+1'e giriyor. Bak bunlar girmiyor. Şu mana dolumundakiler giriyor. Buradaki özel paketlerdeki çoğu paket 1+1'e giriyor. Süper birikim, büyük indirimler, acemi birliği, malzeme furyası, özel indirim. Bak renklerin efendisi. Bu karşı destek mevzusu. Evet ressam yarın mağazada olacak. Şurada da savaşçı kadın var. Piyade saldırı desteği veriyor. Piyade savunma veriyor. Bir de yoldaş eğitimi veriyor. TP'si. Bu şekilde zaten bunu aldığın zaman aktif oluyor. Savaşa göndermene gerek yok. 1+1 de varlar. Aldığında 20 olacak yani. Tonlarca jeton. Evet bakıyoruz chat'e. Darbe hisarına vurmaya izin vermiyorlar. Her hisarda sürekli kaptanlar oluyor. Benim şansıma demiş Servet. Miraç aleykümselam hoş geldin. Uçan halı, yükselen şampiyon, oluşturma çılgınlığı, bereketli teklif, tatlı anlaşma. Bak burada bile mana var. Yani bir mana tutturmuşlar gidiyorlar. Muhteşem yıldız taşı, eser çılgınlığı, savaş mahareti, kanatlandıran paket, şampiyon ol demiş. Evet şekil değiştiren. Al sana 11K. Şimdi bayram normalde atıyorum mesela SGR loncasında Türk kaptanlar falan var. Atıyorum ben isterim ki örnek onlar kazansın. Çünkü onlar da loncaya liderlik ediyorlar kaptanlık anlamına. Ben isterim ki onlar kazansın yani. Orada birkaç tane kaptan var. Türk kaptan. Ama
biraz durumları sıkıntı. Diğer loncalar da artık çok güçlü. Çok iyi ilerlediler zaten ama büyük olasılıkla SGR bir yerde e, tökezleyecek gibime geliyor. Dünkü mesela SGR oyuncusu da Türk, Emrik Boy'du herhalde. O da çok iddialı konuştu. Hisarlara yetişecek kaptan var gibisine. Hepsi altı manalı gibisine ama bilmiyorum yani. Bana sanki öyle gelmedi. Tüm hisarlara kaptanlar var mı yok mu? Tek tek bakamadık. Ya da saldırı desteği %60 veriyor. Süvari saldırı desteği %60 veriyor. Arkadaşlar böyle baktığınızda tabii ki çok iyi. Bak mesela size şöyle bir ekstra vereyim. Şimdi 11K kaptanlar mesela çoğu 11K kahraman yapmak yerine bir bakıyorsunuz ki adam ekipmanını yapmış. 11K'lara girmemiş. Çünkü 11K'lar o kadar pahalı. Adam yani ekipmanını yapıyor. Ekipmanını 15'liyor, yıldızlıyor. Ama bir bakıyorsun ki adam 11K kahramanları yapmamış. Evet, Ömer var, Artist var gibi gibi oyuncular var. Diyorum ya tabii ki isterim ki SGR kazansın. Dün mesela başlık attık. Dedik ki güzel savaş, şimdi başlığı da unuttum. Ne güzel savaş var gibisine tam böyle yayınlayacaktık, bakacaktık. Bir hatıra adamlardan kalsın bir kenarda diye. Sonrasında bir baktık karşı taraf savaşmıyor. Mecbur geçmek zorunda kaldık. O şekilde. Ama yine denk getiririz illaki. Bir yerlerde göreceğiz arkadaşlar. Umarız hani bizler kaybolmadan herkesi gösterebilirim inşallah. Bir şekilde izleri bulunsun. Kangren seti mesela yarın var. Goril seti aynı şekilde. İkisi de 1+1'in içerisinde. Yarın o şekilde geliyorlar yani. Şöyle Transformers'ları zaten dün gösterdim. Şurası yenilenecek. Büyük olasılıkla sizde yenilenmedi. Bak yeniden başlama demiş. Yeniden başlama demiş mesela. Bak bunlar yenilendi. Yani sizde de yarın öteki gün yenilenecek. Bak 6-7 günlük süreci var. Ben baktığımda aynı görevlerle karşılaşıyorum. Hani bir farklılığı varsa yine söyleyin. Şöyle baktığımda sanki bak 30 saniyeydi. Darbeysar'ın işgal et 30 saniye. Ve zaten ödülleri de aynı. 4K, 1K, Energon falan veriyor. Sanırım aynıları gelmiş de şöyle mantıken yeniliyor doğru. Yeniliğe daha fazla işte ödül verme peşinde demek ki. Evet. Sync teşekkürler hediye için. Sigma protokolde 2 görevim var demiş. Miraç olur. Olur yani öyle gecikme. Hani gel de yeter ki gel. Onları da yaparsan bitecek demiş. 2 görev. Evet. Biz de inşallah kendi kalemizle bir giriş yapacağız. Bir müsait olabilirsek. Bende de şey oluyor ya hani müsait zamanı bulursam zaten ya yayın yapmaya çalışıyorum ya da işte video ayarlamaya çalışıyorum oyuncular için. Bak mesela gösterdik. Burası şu an sizde bitmemiş değil mi arkadaşlar? Hani çok az süresi kalmış olabilir. Böyle bir gün falan var herhalde. Ama bu şekilde yenilenecek yani. Yenilenecek ama şöyle bir şey zorlaşacak. Çünkü nedenini soracaksanız bak mesela diyelim ki bunun görevlerini tamamladınız. Burada bunları tamamlarken zorlanacaksınız. Bu aşama aşama belki de gitseniz daha iyi olur. İleride mesela atıyorum mesela 20. seviyede olacak araştırmalarınız mesela diye söyleyeyim. Bir bakacaksınız ki 2 tane araştırma yapmakta zorlanıyor. Yoksa energon damarlarını topla falan demiş. Mesela bunlar karalıkta. Ya bu yuvayı alt et bugün alırsan yarın da alabilirsin gibi gibi.
Darbehisar'ını işgal et dediğiniz gibi kaptanlar zorluyorsa, sıkıyorsa hani problem yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu sefer de geç saatlerde denemeye çalışın. O şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Servet de şey demiş. Darbe hisarına yapsam yeter. Energon lazım kaleye. Araştırma dolunca yenisini yapmadım. Yenisinin gelmesini bekliyorum demiş. Gibi gibi şeyler var arkadaşlar. Neredeydi bizim eleman? Evet. Bumblebee. Bu değil de şunu da kaçırdık, unutuyoruz. Evet. Şuraya gelmedi. Kaç var? 20 var. Şuradan bir atalım. Az 3-5. Şu an 389 olmuş. Bak, Halil dediğimize gelmiş. Ben geçen dedim Halil durmayacak, paket alacak diye. Geçen gün dayanamadım, altın paket aldım diyor. Zink'te araştırma hariç hepsi doldu bende diyor. Hemen yapmış demek ki. Şöyle çarpanları ayırdık. Şöyle 5-5 kullanacağız. İyi başladık. Hadi hadi. X'e gelmedi ya. X'e gelseydi e, güzel puan verecekti de gelmedi. 400 puan verecekti. Evet. Boşa atıyoruz. Bak işte, yani güzel geldi ama 200 yani. Onu da şimdi beğenmiyoruz. Bak 200'e geldi. Kademe ödülü açmış. Evet, şunu açtı. Ha, alınca kayboldu zaten. Evet arkadaşlar, zaten pinball etkinliğinin de 9 günü var. Yani 9 gün sonra pinball etkinliği de artık gidecek ama yeni bir şey gelecek illaki. Bunun üstünden mi yürüyecekler? Bence bunun üstünden herhalde yürürler diye düşünüyorum da. Yani ne olacağı belli olmaz. Farklı etkinliklerde gelebilir. Ama büyük olasılıkla bunun üzerinden giderler diye düşünüyorum. Şimdi pinball geldiyse belki yarın öteki gün puzzle gelebilir. Hani bulmaca falan gelebilir. O şekilde bir şeyler yapacaklardır diye düşünüyorum. Şunun mesela süresi bitiyor. Yine 4 güne 4 gün. Herhalde yarın öteki gün bir daha bu yenilenir diye tahmin ediyorum. Evet, burada bakmadığımız bir şey var mı? Sanırım yok. Şimdi geri dönelim. Geri dönüyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hadi bir savaş alanı bulun bize ya. Bir savaş görelim ya. Böyle canlı yayında bir sıfırlama yok mu hiç krallıklarınızda? Daha yeni bir koordinat geldi. 150. krallıktaymış. Evet. Çünkü şimdi ondan bahsediyorum. Servet. Servet. Evet. Ya gidip bir de onunla mı uğraşacağım Servet? Ama şeyimiz de yok. Antimiz bile düşmüş ya. Böyle bir anti kullanalım. Evet. Şöyle bir dışarı çıkalım.
Dur Servet, onu şu an onu düşünemem. Şunu şöyle yaptık. 250. krallığa gideceğiz. Bakıyorum nereye gitti bu ya? Koordinat, dur şimdi. Evet, 250, 191, 523. Evet. Sync. Sync, teşekkürler hediye için. HRSL öncesi. Ama bu ne yapmış? Yapacak bir şey yok. 3 harfli 3 harflilerin depolarında herhalde bunlar bekliyor. Sıra bekliyorlar. Bunlar oyunla alakaları yok arkadaşlar. Bunlar irsaliye falan, bunların işleri var. Rampalarda bunlar herhalde mal dolduracaklar. Öyle görünmüyor mu? Ne geçti? Ne demiş? Arenaya girip görevleri yapamayan kişilere yardımcı mı olsa? Nasıl arenaya girip? Şu an ne arenası var? Aynen Miraç, iyi atladım bak. Karambar Kamyoncular Derneği bunlar. Vakitsiz. Hava adam Türkmüş. Bu da belki Türk. İyi adam, kupaları iyi yapmış. 47 kutsalı iyi var. Halil, anlamadım. Arenaya girip nasıl görev yapamayan kişilere yardımcı olsak? Pink demiş ki 40 MT4 var. 90 yapınca açacağım diyor kalkanı. Bunlar mı diyor? 90 yapınca açacağım diye. Halil, herkesin arenası farklı ki. Senle biz girsek mesela şu an aynı yere denk gelmeyiz ki zaten. Ha, buralarda kale sıfırlanıyordu demişsin. Evet, HRS loncası Türk loncası herhalde ya. Böyle isimlere baktığımda Koca Çınar var. Şuna bakmayalım. Ömer var. Emir var. Serkan demiş. Elsen mi? Elsen herhalde. Murat. Mehmet. Özel harekat. Kim sıfırlanıyor? Elif. Kuruluş Osman. Diriliş Ertuğrul. Ulan bu neydi ya? Bu da fena olmuş. Diriliş Ertuğrul. Kuruluş Osman. Orhan yok. Ha, Orhan yok. Yayından kaldırılmış. Bunlar da daha erken kaldırılmış yayından ya. Çıkmadan kalkmış. Sifu. Yok ya, aynı harita diye bir şey yok. İstediğin kadar gir çık. Aynı haritaya gidersin. Nasıl? Sen de mi oradasın? Ya Sami online olmasın ya. Sami hedef yerine bizi patlatma peşinde ya. Geçen 90 asker bulmuş, tek başına vurmaya çalışıyor ya.
Şöyle bir kalabalık krallık bilen var mı arkadaşlar? Kalabalık krallık bakalım böyle. Yazdığını biliyorum da şey olarak aklımda kalmamış. Bak burada da pusatlar var. Alperen var. Bu nasıl loncaymış ya? Bak mesela 2MG'nin krallığına gidelim bir. 2MG. 2MG hangi krallıkta? 2MG. 1051'de görünüyorlar. Acaba üyeleri de orada mı? Böyle graftan bakalım. Evet 1051'deler. Bakalım 1051'de ne iş dönüyor? Geçen DB loncasına çökmüşlerdi herhalde. Ne oldu? O muhabbet savaş ne oldu acaba ya? O adamların koordinatını nasıl bulduk ya? Lan yazar yazmaz bak buraya denk geldik. Adam şeylere kalkan almış. Botlarına kalkan almış ya. Vay ulan bu ne arkadaş? Adamlar rajon kesiyor 3 tanesi ya. Şunun kafası da şeye gelmiş. İsme denk gelmiş de çok iyi olmamış mı arkadaşlar? Nasıl olmuş? Fena olmuş adamlar ya. 3 silahşör ya. Valla paralar uzun var. Ya büyük olasılık bunlar zaten diğer loncalar bunların şeyi. Aile loncaları. Krallıkta pek savaş çıkacağını sanmam. Ancak iki taraf birbirine girecek ki birbirlerine sataşacaklar ki anca. Yoksa şimdi bunlar aile loncalarıyla burada duruyorsa büyük olasılıkla krallıkta kimse zaten durmaz. Şurada mini karı görüyorum da mini kar nereye gitti ya? Mini karı son zamanlarda hiç göremiyoruz. Yok hepsi aile loncası değil tabi. Bunların bazıları şey küçük loncalar da tıklamıyorum ben. Şu, var ama yine aralarında onların aile loncası olan loncalar var. Yok bu CVT olabilir. Ve CYB var. Eskiden şey vardı ya CT ailesi vardı bir tane. Çinliydiler herhalde ya. Bunlar fenaydı. Eskiden çok sağlamlardı. Şu an onlardan eser yok yani.
Adam dizmiş botları buralara dizmiş. Ya büyük olasılıkla bir kişi oynuyor bunları. Hepsine level basmış. Şuraya bak, hepsi 5-6 level en az. Diyorum ya, adam büyük çoğunluğu herhalde e, bot. Bot olduğu için hani kontrolü sağlanmaz gibisine adam kalkan aldırmış yani otomatikman. Çünkü bunların gittiği krallıklarda sıkıntı şu, büyük loncalar gidiyorlar. Öyle bir durumda bu adamlar nasıl kalkansız dursun? Mesela Dav loncasının krallığına bakalım. Dav. Şöyle Dav dedik. Bak mesela çıkmışlar loncadan. Tamam, dur. Chatten istek geldi. Miraç, seni kırmayacağım. AX Y'ye bakalım. AX 7. Şurada. 819'da görünüyorlar. Yine bir oyuncuya tıklayıp bakalım. 819'dalar. Evet, baronluk falan var. Ya adam bota bağlamış. Zaman zaman giriyor. Adam parayı basıyor. Geliştiriyor yani. Kimisi, atıyorum, bazıları var. Yine 20 tane 30 tane, bazen 40-50 adam kale yapmış. Tek tek onlarla uğraşıyor ya, düşün. Para basmadan uğraşıyor. Bota para veriyor sadece. Bot zaten belli bir şeyleri kendi haline götürüyor. Geri kalanından adam normal yapıyor. Bu para harcayandan. Bak, Mon loncası da burada. Mon loncası büyük ihtimalle bunun da aralarında Türkler var. Bunların çoğu, Mon'la başlayan loncaların çoğu canavar loncası arkadaşlar. Bu arada aynı krallıkta bulunduk. Böyle bir Mon loncası. Artık hangisiydi bilmem. Canavar loncasıydı bildiğiniz. Hepsini yakıyorduk yani. Eskiden böyle bir şeyimiz vardı. Mon'u oradan biliyorum. Ne demişler? Evet, bir Türk yayıncı var senin gibi ama o arkadaş sadece kale yapıyor. 80 kalesi var adamın, şaka gibi. Ya biri bana mesela önceden yazmıştı, abi benim 90 kalem var. Bakayım mı, duruyor mu? Bak, göstereyim mesela. Şuraları geçelim. Bir saniye. Ulan her şey ortaya çıktı ya. Durun bir dakika o zaman. Milletin şeyi varmış. Bak, birdenbire basmak da bizi nereye götürdü? Nerede ya, ben bunu bulamıyorum. Bakayım bir bulursam göstereceğim. Biri bana mesaj yazmıştı. Yok, büyük olasılıkla bulamıyorum. Ya da başka bir
şey oldu. Şimdi şöyle bana biri yazmış, diyor ki 90 tane kalem var falan filan diye yazıyor. Bir şeyler yazmıştı, yani anlamadım zaten mesajını tam olarak da. Bağlantı sorunu mu yaşıyordu, ne yapıyordu? Bir şey yazmıştı, sonra bakarım gibisine herhalde bıraktım. O şekilde kaldı. Arkadaşlar yani normal değil 90 kaleye bakmak yapmak gibisine. Atıyorum sadece kale yapıyor demiş Servet. Ya ücretsiz atıyorum, adam ücretsiz oynuyor. Kaleyi yapıyor. Sürekli millet o kaleyi yapıyor. Düşünsene takip edenini. O bir kaleyi yapıyor. Yarın aynı şeyleri tekrar gösteriyor olunca o seyirci kalkıp da o adamı izler mi yani? Aynen ya, 5 kaleye bakamıyorum demiş Miraç. Miraç, senin de 5 tane kalen mi varmış? Ya bakılmıyor arkadaş. Zaten uğraş istemez. Uğraşamazsın ki o kadar kaleyle. Değil de Servet'in tuman ortaya çıktı ya. Şey, telefon numarası falan attık milletin önüne. Akşam artık Halil seni rahatsız eder Servet. Hani AX ha burada var. Bak dağınık duruyor senin dediğin lonca. Ya bunlar ahım şahım değiller. AX7'de. Halil sen vardiyada zaten anca şey yapıyor. Yayın dondu mu? Görmediniz mi oraları? Aa, seninki donduysa senin donduysa herkesin dondu. İnşallah oralarda donmuştur. TKS loncası. Yok, bize büyük krallık lazım arkadaşlar. Büyük krallık nerede var mesela? Büyük krallık söyleyin. Böyle bir büyük krallıklara gidelim ya. Belki bir sıfırlama falan yakalarız. Şu dava bakacaktım. Ee, Dav. 1630 mu? Ya Miraç, sen bizi nereye götürdün ya? 1630'dan lan yeni yeni kurulmuştur o obalar, yeni kurulmuştur. Miraç, 1630 nedir? Bak burada da şey var. 3 slasher var ama bunların levelleri düşük. Bunlar 2-3. Adamlar iyi park etmişler ama ya. Ok loncası. Aynen, ok loncasının krallığı büyük. Büyük olasılıkla orada savaş dönüyor olabilir. Hani dolu lonca dedin, üstün etrafları boş ya. Evet, üstün etrafı boş gibi. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar, geliyorum.
Evet. Arkadaşlar millet var ya saçma sapan işler yapıyorlar. Ya var ya şu Lords Mobile'de doğru düzgün insanlarla ne zaman karşılaşacağız ya? Nasıl bir ortam var bu millette ya? Bir bilseniz şu Lords oyuncuları için neler yapıyorum. Bir ton para da harcıyorum bak. Kendim durmama rağmen dışarıdaki ortamda bile işte WhatsApp gruplarım falan var mesela. Rahatça hareket edebilmeleri için farklı gruplar. Kendim uğraşmıyorum. Sırf onlar bir şeyler yapsınlar diye. Şu an oradan saçma sapan fotoğraflar falan filan atılmış. Ya arkadaş hem yani destek görüyorsunuz gruptan hem yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ki diyorum ya ben mesela herhangi bir kazanç sağlamıyorum bir şey yapmıyorum. Ya arkadaş gidip orada salak saçma fotoğraflar ya paylaşmak nedir ya? Ya millete iyilik yaramıyor ya. Gel insanları anla ya. Evet bu krallıkta savaş dönmüyor. Dolar ok loncasının krallığına gidelim. Geldi şimdi dolar. Yok bu değil. Bak bunlar da birleşerek yapılmış. Lan bunlar Fransızmış. Büyük olasılıkla bunlar bu krallıkta hani birleşiyorlar, şey yapıyorlar, savaşıyorlardır ama o krallıkta belki değillerdir. 1154 bakalım. Bak bunlar farklı krallık. Şöyle bakıyorum. 53'te. Halil sen kendin sıfırlama kendi krallığından buldun. Bak şunun krallığına bir gidelim. 1154. 168 gösteriyor da. 1154. Bak bak. Bak grupta cinsel içerikli fotoğraf paylaşmış. Tamam mı? Adam. Sonra da gruptan attım. Bekletecek halim yok. Sadece şaka yapıyordum diyor. Güzel şaka yaptım. Bak bu krallık doluymuş. Bak krallık doluymuş. Burada bir şeyler olabilir. Ama bunlar nereden görüyor? Geri dönüyor. Karanlık yuva almış bunlar ya. Evet burası aslında kalabalık. Sinek, mini sinek. Bak adam kaynak kalelerine koymuş. Food, oraya sinek yazmış. Evet. Paket. Adam paket. Büyük olasılıkla belki bota bağlamıştır bunları. Adam hesapları açmış bırakmış. Evet Sink. Hoş geldin. Teşekkürler tekrar hediye için.
Servet diyor. Sizin loncaya gireyim Sami abinin telefonunu bulayım da diyor. Telefonu bulayım da diyor yapayım diyor. Size hedef bulsun. Şu göç zamanı büyük ihtimal biz göç edeceğiz yani krallıktan. Krallık biraz kurudu gibi. Başka yere geçeceğiz. Yok, burada yok. Şöyle biraz yapalım ya. Yenilere bir gidelim mi? Şöyle bir bu nasıl yapmaktı ya? Şuna gidelim. Yok ya, acımıyor. Demiyor ki arkamdan kim vuracak. ...2018 mi? Ya Miraç, sen nereden gittin orayı buldun 2018? Adam nereleri takip ediyor ya? Bakalım nerede? Aa, sen hesap mı var burada? Ulan 16 yazıyormuş ya. Bir an 6 seviye kale zannettim. Adamların levellere bak ya. Lonca'nın ismi ne? Miraç. Bak, bunlar iyi gelişmişler ha. Bunlar bayağı gelişmişler. Lan nasıl bayağı gelişmişler? Adamların biletlere bak. M mi? Biz M'deyiz. Şu mu senin ismin? Çekican. Çekican. Ottoman King mi? Bakıyorum, Ottoman King. Ha, burada. Biraz seni bulduk. Ya eline ne geçerse basmışsın Miraç. Bunlar yapamaz ki. Ayakkabın ne, göğüslüğün ne bulmuşsa basmış. Hadi diğerleri neyse, şunlar falan kafalık, belki bir şeyler de kullanacağım. Elde ne varsa bastım demiş. Oo, Türk loncası gerçekten bu ya. Dışarıdaki kalelerin bazılarında mesela yabancı yazıyordu. Ondan dolayı yapmadım. Ne zaman kurulmuş? 6. ayın 26'sında kurulmuş. 2026. 2018'de. 2018'deymiş ya. Böyle 8 sene sonra bizim yıla ulaşır. ERD 25. Erdem demiş. Erdem abin. Bakalım. Nerede ERD? Lonca lideri miydi yoksa? Ha, şunu diyorsun. Hmm, evet, bir şeyler.
Ha şöyle kahraman anlamına kahramanı yapmış. Canavar setini yapmamış. Evet, Sync teşekkürler. Sync'ten bir parti şapkası geliyor. Partizani. Eskiden millet ne çökerdi ya. Çinliler var ya, Türklere bir çöküyordu. Gel işin içinden çık sonu. 1733 Miraç. Sen baya biliyorsun ya. Miraç'ı şey yapacağız. Bizim kanala admin yapacağız en son. Boz loncası. Bakalım bir boz loncasına. Evet, boz loncasını bulduk. Böyle bakıyoruz. Matmazel Budra. Evet. Güzel kaleleri var. Hani yeni kral. Acaba bu krallıklar artık yeni krallık mı? 2000'in üstüne çıkmış krallık sayısı ya. Acaba bunlar yeni krallık mı? 1733'ler. Bize göre yeni krallık da bize çok denk geldi Çinler ya. Çinler geldi. Ruslar Ruslara hep ezdik sanki ya. Bizde Ruslar yine denk geldi ama şöyle olabiliyor. Mesela Çinliler diyebiliyorsun. Mesela Çinlilerde çok iyi loncalar var. E, Mesela çok zorladı diyebiliyorsun ama sanki Ruslara denk geldiğimizde biz Ruslara bayağı zarar veriyorduk. Ha mesela Wolf Basil'in loncası falan, onlar ayrı bir dünya. Neresinde var? Şu an içtima açmışlar herhalde. Dur bakalım. Tıklanmıyor. Yo. Lan bunlar ne yapıyor? Adamlar kaynak vuruyorlar ya. Şey, savaş dediğin bu herhalde. Kaynak vuruyor adam. Adam kaynaklar vururken yakaladık. Haberlere çıktın obuz. Obuz uyan obuz. Haberlere çıktın. Evet, şey demiş ki Think 5-6 ay önce bir Çin loncası geldi. Terör estirdiler resmen demiş. Hasan Yiğit Alp. Hoş geldin. Evet, vuruyor. Kendi haline uğraşıyor burada. Buranın üst loncası kim acaba? Dur, buranın üst loncasına bir bakayım. Boz loncası. Belki adamlar bak şey yapmıyorlar. Nereye atmış? Lan bu niye tıklamıyor? Hadi boz. Bir tane hedef vur. Evet, adamın ekipmanı yok görünüyor. Miraç, sen var mısın? Onların gruplarında falan mı varsın? Yoksa sen o 5 kaleyle Erlonca'da takılıyor mu? Ne yapıyorsun?
Şu an bir gözetleme aldı. Bakalım hareketlilik gelecek mi? Belki de vururlar. Şu an karanlık yuvadan herhalde askeri dönmüyor. Karanlık yuva yapıyorlarsa. Evet Muhammed. Aleykümselam. Hoş geldin. Bu arada arkadaşlar Muhammed'in kalesine biz tekrar bakacağız. Geçen setlerini ayarladık. Biliyorsunuz ki savaş yapacaktı. Canlı yayında ekipmanlarını ayarladık. İşte form falan şu formu daha iyi bununla yapman oynaman lazım. Bunun üstüne gitmen lazım falan yaptık. Muhammed üst savaşına girdi. Güzel de sonuçlar almış. Üssü tutmuş diyebilirim yani. Bayağı üstte hisarlarda bir mücadele etmiş. Şöyle bir şey de tabii ki sıkışmış. Hisarlara yetişecek kaptana olmamış. Ama üst birkaç tane de hisar alabilmiş. Güzel bir sonuç çıktı. Oradan onun sonuçlarına falan bakmaya çalışacağız. Muhammed onları kaydet. Şey yapma. Kaybolmasın. Onları değerlendirelim. Milleti nasıl tuttuğunu, yani savunmaları, saldırıları nasıl yaptığına hiç olmazsa bakarız. Bu şekilde senin için bir video yapalım. Çok dağınık duruyor ya boz loncası. Bu nerede loncanın geri kalanı? Etkinlik yok, bir şey yok. Değil mi? Çok garip yani. Çok ayrı gayrı durmuşlar. Her yerde bir bozkurt çıkıyor ama değil mi? Aa, bu da Bumblebee yapmış. Yeni lider görünümün ismini yapmış. Payitaht. Yazamamış bu da. Nasıl yeni etkinlikler? Hasan şeyi söylüyorsan yarın etkinliklerini paylaştık, söyledik. Yayında paylaştık arkadaşlar. Yarın etkinliklerini gösterdik. Yarın 1+1 devam edecek. İşte krallık emsali falan geliyor. Bunların büyük ihtimalle kahraman yok yani. Öyle diyebilirim. Bir öncekinde çünkü kahraman vardı. Bu 3 loncasında Bozkurt var. Yani şöyle arkadaşlar, eskiye rağmen Çinliler o kadar artık şey yapmıyorlar. Oyunda yer tutmuyorlar bence. Hani diğer milletler de artık oyuna ortaklar. Türklerde bile full kaleler var ya, düşünün ya. Türklerde full kaleyi bırak. 11K kale yoktu ya. 11K kale yoktu. Biz mesela başta şey yaparken falan 11K kahraman yapmak yerine satın almayı falan düşündük. Yok ki arkadaş. Bizim o zamanlarımızda böyle kale falan ayarlayacak şey yoktu yani, bir düzen yoktu. Şimdi herkes kim ne yapıyor belli değil. Miraç öyle bir isim vermişsin ki, oğlum bu nasıl isim?